Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Anthurium flamingo çiçeği bakımı, onunla ilgili A'dan Z'ye her türlü bilgi vereceğim. Bu dönemlerde bayağı bir onunla ilgili haşır neşir olduğum, kurtarmaya çalıştığım birçok çiçeklerden bir tanesi de Anthurium. İlk defa kendime ait bir Anthurium yani flamingo çiçeğim oldu. Doğum günüm de yaklaşıyor. Doğum günüm için teşekkür ediyorum. Eşimin hediyesi. Özellikle bende olmayan çiçekler hediye ediyor. En güzel hediye benim için çiçektir. Şimdiden teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi bu çiçeğimizin yeni aldığım için saksısını değiştirmek istiyorum. Yeni bir saksıya alacağım arkadaşlar. Onunla ilgili de bilgi de vereceğim size. Şimdi Anthurium çiçeği çok direkt güneş ışığını sevmiyor. Daha çok filtrelenmiş bir ışık ister. Yani biraz daha orkidelerin bakımına benziyor. Orkideler gibi suyu nemli olmalı, toprağı nemli olmalı. Suyu ise kireçlenmiş su değil, dinlendirilmiş ya da kireçten arındırılmış su kullanın mümkün olduğunca. Diğer suları kullandığınızda Anthurium çok hassas, narin bir çiçek. Olumsuz olacaktır. Yani onun gelişimi için olumsuz olacaktır. Büyümesi, gelişimi sorun olacaktır. O yüzden suyuna dikkat edelim. Sıcaklığı da 10 derecenin altında olduğu zaman Anthurium bitkisi gelişimi duracak. Daha da büyümeyecek. O yüzden sıcaklığına dikkat etmemiz gerekiyor. Soğuklardan koruyun. Soğuklara dayanıklı bir bitki değildir. Tropikal bir bitkidir. O yüzden sıcağı sever ve ışığı da sever. Orkidelerle aynı konumda olabilir. Direkt güneş ışığı değil de filtrelenmiş bir ışık alsın. Ferah bir ortam olsun. Yani basık, havasız bir ortam olmasın. Nasıl söyleyeyim? Rüzgar ya da cereyan deriz annemiz, büyüklerimiz, anneannelerimiz, ninelerimiz böyle aman cereyanda kaldın derler. Ama Anthurium olsun, mum çiçeği olsun, birçok çiçek böyle cereyan, hava almayı çok severler. Böyle havalar efil essin isterler. Böyle rüzgarlar hafifse yaprakları da dalgalanırsa daha güzel olur. Mümkün olduğunca öyle ortamlar, basık ortam olmasın. Onlara dikkat edelim. Toprağımızı değiştirelim bakalım. Eldivenlerimizi de takalım. Yeni bir sera keşfettim Ankara'da. Çok güzel bir sera arkadaşlar. Daha önceden başka yerlerden alıyordum çiçek ama burası hem fiyat olarak da uygun ve bildiğiniz satış noktası ve çok güzel çiçekleri var. Hatta orada bir canlı yayın da yapmayı planlıyorum. İlerleyen zamanlarda inşallah. Şu şekilde bakalım. Bir de bir şey daha anlatacağım. Anthurium çiçeği de ne zaman saksı değişecek? Bu şekilde toprağa kapladığında bakın kökleri de orkideye çok benziyor. Gördünüz mü? Gayet güzel. Bu köklerine hiç dokunmayacağım. Toprağına bakıyorum. Toprağı da şey değil. Suni bir toprak değil. Bu toprağı yine saksımın içinde kullanacağım arkadaşlar. Bu şekilde bir saksı istiyorum. Beyaz saksı da güzel olacağını düşünüyorum. Beyaz ve sarı saksılarda özellikle birçok çiçek harika gözüküyor arkadaşlar. Şu şekilde toprağını yaydırıyorum. Çok da güzel nemli. Evet, şu şekilde ben de zarar vermeden köklerine hafif şöyle havalandırıp toprak ekleyeceğim arkadaşlar. Bence her evde olması gereken çiçeklerden bir tanesi de Anthurium çiçeği. Ama herkes bakamıyor. Ya bu konuda da aslında çok hassas davranmak gerekiyor. Lütfen bakamıyorsanız çiçek almayın. Çiçek edinmeyin.
Öldüğü zaman ya da zarar gördüğü zaman ben çok üzülüyorum açıkçası. Hatta bir yerlerde böyle hasta çiçekler gördüğümde çok üzülüyorum. O yüzden mümkün olduğunca bakabileceğiniz çiçekler ya da bakımı kolay, dayanıklı çiçekler alabilirsiniz. Mesela kaktüs çok bakım istemeyen bir çiçektir. Özellikle kaynana topusu. Hatta ona bakmayın, yani bir kenarda kalsın. Ona bakıyoruz diye çok sulamayın. Sulanmayı çok sevmez. Suyu çok sevmez. Aksine antoryum suyu çok sever. Ama onu da çok sulamayın. Toprağı kurudukça. Aşırı sulamanız böceklenmesine neden olacaktır. Çok hassas bir çiçektir. Çabuk böceklenebilir. O yüzden aşırı sulamayın. Şöyle uzaktan da göstereceğim size. Bakın şöyle. Bakın saksımız gayet güzel oldu. Şu şekilde de yapraklarını gösterebiliyor muyum? Silelim arada. Bir de yeni aldığım için de bayağı bir tozlu yaprakları. Onları tek tek silelim. Böyle pamuklu bir bez olabilir, pamuklu olabilir. Ben pamuk tercih ediyorum. Ay çok güzel yaprakları. Harika. Böyle çiçeklerinizle sohbet etmek size çok iyi gelecektir arkadaşlar. Açıkçası ben her çiçeğimle ayrı ayrı sohbet ediyorum. Bir de bakıyorum ki bir gün gelmişim. Birçok çiçeğim açmış. Bu çiçek oradan açmış, bu çiçek buradan açmış. Ben buradayım, ben buradayım diyor hepsi ayrı ayrı. Hepsi ayrı ayrı güzeller. Hepsini de çok güzel fark ediyorum açıkçası. Sürekli nasıl söyleyeyim, görsel hafızam diyeyim açıkçası. İyi olduğundan dolayı sanırım. Herhangi bir çiçeğimi gördüğümde ya da baktığımda diyorum ki bu çiçeğim ya hasta ya da işte çiçek açacak ya da o çiçeğim yok. Geçenlerde bir olaydan bahsetmek istiyorum. Onu bahsetmeden kapatmayacağım. Odaya geldim. Bir çiçeğimle video çekmek istiyorum. Öyle bir kahve videosu çekmek istiyorum. Çiçeğim yok. Odaya baktım, oraya baktım. Allah'ım diyorum, hani çocuklar ya da eşim çiçeklerime çok dokunmazlar açıkçası. Çiçeği bulamıyorum. Çiçeğim hasar görmesini yine böyle video çekerken buradaydı çiçek. Bayağı bir arkalara yerleştirmişim. Oradan buldum. Yani hemen fark ediyorum. Hangi çiçeğim yok, nerede. Böyle gözüme nasıl söyleyeyim, yazılmış ya da hafızama yazılmış gibi. Hemen bulabiliyorum çiçeklerimi. Çok da seviyorum. Yine başka çiçeklerle ilgili de bilgiler almak istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Antoryum çiçeğim bu şekilde oldu. Ben bunu içeride orkidelerimin yanında büyüteceğim. Ve size ayrıntılı videolarını, gelişim videolarından bahsedeceğim. Can suyunu unutuyordum. Hemen can suyunu da veriyorum. Çok vermiyorum. Toprağı gayet nemliydi arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp bir de merak ettiğiniz konularda bana yazarsanız ya da çiçeğimle ilgili yorumlar yaparsanız çok memnun kalırım. Her yorumunuz benim için çok kıymetli. Ayrı ayrı dönüş sağlayacağım. Çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Çiçeklerle kalın. Mutlu kalın.